Burası da fotoğraf stüdyosu. Mesela bakın, Pixelian seviyesi de 6 istiyor. Pet Shop'ta Pixelian seviyesi 2 olmamızı istiyor. Mesela size göstermek istiyorum o şeyi ya. Ben size hemen göstereyim. 7 canımız gitti gördüğünüz gibi. Charlotte diye bir karakter burada yaşıyormuş. Buraya girmemiz için Charlotte'la arkadaşlık seviyesi istiyor bizden. Yoksa buraya giremiyoruz. Ama kırabiliyoruz. Henüz maymuncuğumuz olmadığı için de kilidi açamıyoruz. Buralar genellikle daha çok mahalleli, hani insanların oturduğu yerler. Aşağıya indiğimiz zaman buralarda dükkanlar devam ediyor. Mesela burası neymiş? Evet, burası çiçekçi. Benim girmediğim yerler de var hala mesela diğer oyunda. Burada da çalışılamıyor gördüğünüz gibi. Burası da mesela Grace'de arkadaşlık gerektiriyormuş. Mesela burası 7/24 açık olan bir petrol marketi. Aro'nun marketine geldik mesela. Burada da çalışılamıyor gördüğüm kadarıyla. Mesela bakın, girip çıktıkça bize mekanların yerini veriyor. Burası benzin istasyonu. Arabanız olduğu zaman gelip buradan yakıt alabileceksiniz. Mesela yine kaydetti ve oyunu kaydederken de oyunu kastırıyor. Yağmur yağdığı için mi artık nedir? Burası da restoran. Ben burada çalışmıştım geçen oynadığım oyunda. Garsonluk başta zor gibi geliyor ama sonradan gözümüz alışmaya başlıyor. Çünkü piksel piksel gözüküyor ve burada da büyük fotoğraflar çıkıyor. İnsanların ne istediği yanlarında beliriyor falan. Çok zorluyor açıkçası ama okey. Burası mutfak gördüğünüz gibi. Yemekler falan pişiriliyor. Burada da Russell buranın sahibi. Bunun solundaydı galiba. Biraz daha soluna gitmem lazım. Burası da berber dükkanı. Berber dükkanı Joe'dan saç yaptırabiliyorsunuz. Yine burada çalışma şansınız yok. Devam edelim. Neredeyse geldik ev alma muhabbetine. Evet, gelmişiz burası. Evet. Emlakçı burası. Bakalım. Hem keşfedelim hem gezelim. Şimdi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Az önce penceremden dışarı bakarken sizin otobüsten indiğinizi gördüm. Sanırım Pixelia'ya yeni gelenlerdensiniz değil mi? Ya bunu nasıl görebildim mesela ya? O halde kendimi takdim edeyim. Yeni evinizi bulmanıza yardımcı olacak kişi benim. Adım Ethan. Memnun oldum. Efendim, biz de memnun olduk. Size uygun bir dairem var. Aslına bakarsanız önceki kiracı da tıpkı sizin gibi yabancıydı. Ama şöyle bir durum var. Nasıl desem ki, daire açıkçası bu daireyi kiralamak isteyen öyle pek çok kişi yok. Evin durumu da pek iç açıcı değil. Dairenin biraz bakıma ihtiyacı var. Ama siz bu yer için mükemmel biri olabilirsiniz. Şimdi ilginizi çekebilecek kısımdan bahsedeyim. Bir hafta sizden hiçbir kira ücreti almayacağım. Kulağa şimdiden hoş geldi değil mi? Siz de karşılığında orayı bir güzel temizleyip yeniden yaşanabilir bir hale getirin. Ne diyorsunuz? Dairenin yerini göstereyim dilerseniz. Böylece kira sözleşmesini de yapabiliriz. Şimdi burası da satın alınabilen veya kiralanabilen mülklerdir diyor. Gayrimenkullerin fiyatı boyutuna ve konumuna bağlı. Kira süresi 1 hafta. Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için şuna basmamamızı istiyor. Böyle mesela. Evleri görebiliyoruz. Bunlar tabii demoda kullanılamıyor veya paramız yok diye bilmiyorum. Mülk boyutu en küçük mesela. Bayağı bir odamız var sadece. Konum durumu da bu ne oluyor bilmiyorum. Sanırım uzak anlamına geliyor. Bu daire çok küçük olabilir. Fakat polis karakolunun yakınındaki konumu sayesinde Pixelia'daki en güvenli konumlardan biridir diyor. Satın almak 132.000 Pixelia parası. 0 Pixelia parasıyla da kiralayabiliyoruz. Hani anlaşma yapacağız ya. Diğerleri de muhtemelen aynı şekilde. Bunlar satın alım paraları muhtemelen. Kira paraları farklıdır. Kirala diyeceğiz. Ev diyebileceğim bir yer diye bir görev tamamladık. Orayı da görmek için burada mesela profilimiz burası. Başarımlar mesela gözüküyor. Belli bir süre parasız olacak şekilde bir ev buldunuz. Dairenin durumunu inceleyin ve gerçek bir ev gibi hissettirmek için ortalığı temizleyin diyor. Envanterimiz burası. Kredi çekebiliyoruz. De bunlar bizim görebileceğimiz şeyler değil. Çünkü demo. Kredi kartı alıyoruz da, hani alabiliyoruz da kredi çekebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Kart borcunu ödeyebiliyoruz. Kartın limitini arttırabiliyoruz. Prestige puanı mesela 15 şu anda, yükseltebiliyoruz bunları. Konaklama bölümü, kiralanan ve sahip olunan diye şeyler var. Sahip olunan mülkümüz yok tabii ki. Ama kiralayan bir tane var. Uzatabiliyoruz sözleşmeyi. Mülkü satın alabiliyoruz ya da feshedebiliyoruz. Kira ücreti normalde 800'müş. Eğer bir sebepten evden atılırsanız o konuttaki eşyalarınız depolama mağazası envanterine aktarılacaktır. Eşyalarınızı istediğiniz zaman oradan küçük bir ücret karşılığında alabilirsiniz diyor. Burası harita zaten biliyorsunuz.
Evimiz mesela şu anda burada. Karanfil Apartmanı diye. Görevler bölümü var. Eve gideceğiz buradan. Evi iyice temizlemek için. Piksellerle tanışma bölümü var. 15 piksel ile tanışmamızı istiyor. Bu da bu bölgeyi keşfetmemizi istiyor. Yaratıcılıkta yemek tarifleri bölümü var. Hamur işi, içecekler, bildiğimiz şeyler mesela. Çilekli pasta yapabiliyormuşuz. Salata yapabiliyormuşuz. Şarkılarda henüz bir şey yok. Yani şarkı yazarı olmak istiyorsanız burada yaratıcılık bölümünde yaptığımız albümler, besteler ve bitmemiş olanlar görünüyorlar. Bir de kitaplar bölümü var. Biz kitap kurduğunu seçmiştik hatırlarsanız. Kitap da bastırabiliyoruz. Yayınlananlar, bitenler ve bitmemiş kitaplar olmak üzere. Sanırım bilgisayar almak gerekiyor bunun için eve. Telif ücretlerini toplayabiliyoruz. Mesela müzik albümü çıkarırsak telif hakları buraya geliyor. Buradan toplayabiliyoruz. Ya da kitap telif ücretlerini buradan toplayabiliyoruz gibi. Ve hastalıklar bölümü var. Saat başı 2 can kaybı veriyormuş. Slime Team. Bu bir sosyal virüsmüş. Yani diğer piksel ile etkileşime girdiğimizde bu virüse yakalanabiliyormuşuz. Sağlığımızı tehdit edebilecek yerde ama aynı zamanda zayıf bir virüs türüymüş. Can kaybı ve virüs direncini de verebiliyoruz aynı zamanda. Yine devam ediyor. Red Star 4 can kaybı. Hijyen çok düştüğünde bu virüse yakalanabiliyormuşuz. Tamamen hijyenle ilgili bir virüsmüş. Yine Slacker. Bu da saat başı 6 can kaybı götürüyor. Bu virüs en yorgun insanları avlıyormuş. Enerjimiz çok düşükse buna yakalanma ihtimaliniz varmış. Pinkerson. Nasıl okunuyorsa. 8 can kaybı veriyor saat başına. Yiyeceklerden kapabildiğimiz bir virüsmüş. Nadir ancak bir kez yakalanınca sağlığımıza çabuk zarar veriyormuş. Bobby the Blue. 12 can kaybı. Bu virüsün ismi, hani bu adı nereden aldığını kimse bilmese de en tehlikeli olan virüsmüş. Enerjinizi ve ruh halinizi arttıran hap veya iğne kullanırsanız yakalayabilirsiniz diyor. Bu kadar. Ben burayı ilk defa görüyorum mesela. Bakmamıştım çünkü. Bir de ayarlar bölümü var bu şekilde. Evet, devam edelim. Şimdi eve gitmemizi istiyor normalde. Ama ben gezmeye devam edeceğim eve giderken aynı anda. Ne oldu? Doğu semtine mi geçtik? Hızlı yolculuk için otobüs duraklarından otobüse binebilirsiniz. Bir yerden bir yere gitmek bazen yorucu olabiliyor simler için. Ha, bir de telefonumuz var sahi. Neredeyse unutuyordum. Komşun Jane ile karşılaşırsan selamlarımı söyle demiş. Şimdi burada telefonumuz var. Ben bunu tanıtmayı unuttum tabii ki de. Bu kişiler zamanla tanıdıkça, kalp kazandıkça ilk kalpten telefon numaralarını alabildiğimizden dolayı söylüyorum. Telefon numaralarını aldığımız kişiler buraya gelecekler. Planlar. Mesela günün planı nedir? İş mesela. İşle alakalı bildiriminiz buraya düşüyor. İşte işe geç kaldınız. İşe şu kadar dakika sonra başlayacaksınız gibi. Bildirimler var. Benim oyunu oynarken etkileşime geçtiğim yerlerle alakalı. Uygulamalarımız var. Bu uygulama şu an kullanılamıyor ama burası zamanla demo içinde de olsa açılacak. Flört kısmı açılmayabilir belki. Çünkü bilmiyorum. Bu uygulama kilitli diyor. Ama yukarıdaki PixJob açılıyor. Çünkü iş bulmamızı sağlıyor burası. Burası sosyal medya. Zamanı ileriye sarmamızı sağlıyor. Ayrıca ruh halimizi de arttırıyor. Ve direkt mesajlar az önce gördüğünüz yer zaten. Şurası da bir yermiş. Neymiş burası? Kafe. Girelim. Franco kafeye geldik. Yine burası bir kafe. Arkada ne varmış? Tuvalet. Okey. Çalışamıyoruz. Kafe. Yani yeme içme ihtiyacımızı karşılayabileceğiniz. Mesela yeme ihtiyacım azıcık düşmüş. Yine kaydetti. Örnek olsun diye yiyecek alayım buradan. Alalım bunu. 75'miş. Kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz eğer varsa. Ama nakit ödeme yapacağım ben. Elimde sadece bu var. Nereden yiyeceğimize gelirsek. Şuraya geliyormuş. Bunu buradan yemek ye diyebilirsiniz. E seçeneğini. Gördüğünüz gibi artı 25 açlık verdi. Şimdi maalesef enerjimiz de çok düşmüş. O yüzden bir kahve de alalım. Kahveyi de içelim. Hem enerji versin. Yarısını kazandık mesela enerjinin. Yürümek enerji götüren bir eylem olduğu için aynı zamanda yürüdüğümüz için de enerjimiz gidiyor. Haberiniz olsun. Mesela otobüsleri kullanalım. Şimdi sizi hemen evinizin önünde bırakmıyor tabii ki. Yakınında olan duraklardan birisine gidip oradan yürüyebilirsiniz. Mesela ben burayı seçeceğim. Geldik. Evimize yakın bir yerdeyiz şu anda. Burası da neymiş? Adliye binası. Adliye binası yakınımızda var. İnceleyebiliyoruz bunları. Şu anda açık ama belli bir saatten sonra mekanlar kapanmaya başlıyorlar tek tek. Bazı bölgeler 5'te 5.30'da kapanırken bazıları daha geç saatlerde kapanabiliyorlar. Değişiyor durumlar.
Şimdi mesela görevimizin olduğu yere geldik. Temizlik görevi mesela burada. Karanfil Apartmanı. Burası bizim evimiz.